Zeynep'ciğim, nasıl geçti ilk günün öğrencinde? Hiç sorma abla. Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu yoksa? Yani garip. İlginç böyle. Çok ilginç. Ne ilginci kızım. Ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani orası bizi ilgilendirmez tabii de. Yani bütün ders saati boyunca telefonu elinden hiç düşürmedi abla. Allah Allah, ya. O niye ki ya? Bilmiyorum ama iletişim kurmak istemiyor herhalde. Öyle olunca da benim içime sinmiyor. Sonuçta kazandığım parayı hak etmem lazım. Yani anlayacağın benim bu kızla biraz işim zor. Canım ailem. Hoş geldin Selim amca. Hoş bulduk cimcimeler. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Canım, senin yüzün gülüyor. Yoksa Selim, oğlum toplantınız nasıl geçti anlatsana. Anlaştınız mı yoksa? Anlaşmak da ne demek? Sözleşmeyi bile imzaladık. inanmıyorum, bu çok güzel bir haber. Satış işlemleri tamam. Hatta daha da güzeli, para artık hesabımızda. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun. Biliyordum, başaracağını biliyordum ben. Hayırlısı olsun ablacığım. Olacak ablacığım. Daha güzel şeyler olacak. Kısmetimiz bir kere açıldı ya, arkası gelir artık. Şükürler olsun ya Rabbim. Sen ne dediğinin farkında mısın ya? Ha? Sen bana katil mi diyorsun? Arzu, yeter artık. Üstüne gelmeyeyim diyorum ama beni zorluyorsun. Tabii ya. Sen de o meleğin tarafındasın değil mi? Sen de o yılanın tarafındasın. Arzu, ben sadece Sen de onu koruyorsun bana. Sana da güvenmiyorum artık. ister güven ister güvenme Arzu. Ben sana yardım etmeye geldim buraya. Seni tekrar ayağa kaldırmaya. Ne diyorsun sen ya? Ha? Ne ayağa kaldırması? Yeni bir muhitte diyorum. Ha? Yeni bir ev. Daha konforlu. Daha istediğim gibi bir hayattan bahsediyorum Arzu. Sana layık bir hayattan. Gel bu akşam misafirim ol. Ha? Sakin sakin konuşalım. Bir gelecek planı yapalım. Bak göreceksin. Her şey daha iyiye gidecek. Erkut sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Benim 5 kuruş param yok, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne muhiti, ne konforu, ne yeni hayatı. Merak etme. Paramız var. İzin vermem. Yedirmem. Zaten 3-5 tane bileziğim var. Onları da o kadına yedirtmem ben. Şu hale bak ya. Annem beni bunun için mi doğurdu? Allah'ım tıkmış tıkıştırmış ne varsa. Bulunmaz tabii. Nerede bu ya?
Bileziklerim. Bileziklerim yok. Arzu, hadi ama ya yapma böyle. Bir cevap ver bana. Senin kötülüğünü istesem burada işim ne benim? Ha? Bir bildiğim var ki konuşuyorum değil mi? Tamam anladım. Arzu Hanım, ben de her yerde sizi arıyordum. Çıkış işlemleriniz gerçekleşmeden odanızdan ayrılamazsınız. Kusura bakmayın ya. Ben şimdi geleceğim doktor beyin yanına işlemleri halletmeye. Tamam ama kurallar gereği Arzu Hanım odasına almam gerekiyor tekrar. Tamam. Arzu'yu hemen getiriyorum ben. Peki, teşekkürler. Tamam mı? Güven artık bana. Unutma dediklerimi. Tamam. Sen şimdi odana git bekle beni. Bir delilik de yapma Arzu. Tamam. Yok ya, hiçbir yerde yok. Sabahtan beri arıyorum, hiçbir yerde yok. Uf. Ya ayaklanıp yürümedi ya bu bilezikler. Kesin Erkut'un işi. O aldı. İnanamıyorum ya. Evlenmeden önce o kadar vaatlerde bulundu. İşte büyük bir iş var, onu yaptıktan sonra villalarda oturacağız falan. İşte. Ama hata Erkut'ta değil ki. Aptal kafamda, benim aptal kafamda. Adam 2 güldü ki baktı diye söylediği her şeyi gerçek sandım ben de. Ne yapayım? Ama artık yağma yok. Maymun gözünü açtı. Artık gerisi Arzu Hanım'da. Bu süreçte çeşitli duygulanmalar olabilir. Normaldir. Önemli olan ilaçların aksatmaması. Tamam. Her şey için çok sağ olun. Teşekkürler. Rica ederim. Tekrar geçmiş olsun. Hadi bakalım. Arzu. Arzu Hanım'ı arıyorum, bulamıyorum. Buraya gelmiş olabilir mi? Gördünüz mü? Maalesef bilmiyorum, odasında değil miydi? Yok, odasında yok. Ben çıkış işlemleri için gitmiştim. Geldim baktım odası boştu. Vallahi bilemeyeceğim. Belki arkadaşlarına veda etmek istemiştir. Yanlarına gitmiş olabilir. Hayır, öyle bir şey olsa bana söylerdi. Şu hasta bakıcılara bir haber verir misiniz? En azından çıktıysa çok uzaklaşmadan bulalım. Bakın Arzu Hanım'ın hastanemizde bir bağı kalmadı artık. Belki sizin beklediğinizi unutup gitmiştir. Olur mu canım öyle şey? Bavulları duruyor. Belli ki bir şey olmuş. Benim yapabileceğim bir şey yok. İsterseniz koridorun başında sağda güvenlik var. Oraya bir sorabilirsiniz. Kolay gelsin. Buyurun. Arzu Hanım, çıktı mı gördünüz mü? Yok, niye sordunuz? Odasında yok. Ben çıkış işlemlerini yaptırmaya gitmiştim. Bana haber vermeden terk etmiş. Hiçbir yerde bulamıyorum. Yok vallahi. Kaçsa gitse görürdük herhalde biz. Allah'ım çıldıracağım ya. Arzu neredesin sen? Neredesin ya? Şu kamera kayıtlarına bir bakabilir miyiz? Olmaz, yasak. Ya yarım saat öncesine bakacağım ya. Çok önemli lütfen. Olmaz kardeşim, Allah Allah ya. Yetkim yok. Kardeşim peki siz nasıl güvenlik yapıyorsunuz? He? Niye göz kulak olmuyorsunuz hastalarınıza? Ya kaçırıldıysa? Valizleri duruyor diyorum sana. Git savcılıktan izin al birader. Ya kardeşim ne saçmalıyorsun ya? Ne savcılığı ya? Göstereceğin 2 dakika görüntü. Yok diyorum yok. Kadın ortada yok. Bu ne rahatlık ya? Allah Allah ya. Hırlı mısın, hırsız mısın kardeşim? Her önüme gelene ben görüntümü göstereceğim burada. Neredeyim ben? Uyandınız mı hanımefendi? Sen. Serdar, çabuk durdur arabayı. Serdar sana söylüyorum, çabuk durdur arabayı.
Neredesin kızım sen ya? Nereye kayboldun sen ya? Asuman bir sen eksiksin şimdi ya. Zaten başımda dert. Ne yapıyorsun ya? Sana arabayı durdur dedim. Çekil kenara. İkimizi de öldüreceksin gerizekalı. Durdurmazsan aşağı atlarım. Denesene hadi. Açılmıyor mu? Kilitlediğimi söylemeyi unutmuşum. Özür dilerim hanımefendi. Serdar sen benimle dalga mı geçiyorsun? He? Allah kahretsin senin gibi adamı. Allah kahretsin seni. Ama beddua etme Arzu Hanım. Biliyorsunuz dönüyor dolaşıyor sonra seni buluyor. Serdar ne istiyorsun benden? Niye kaçırdın beni? Ya cevap versene sana soruyorum. Hastaneden çıktıktan sonra normal hayatına geri döneceğini falan mı zannediyordun sen ha? Serdar ne demeye çalışıyorsun? Bak hiçbir şey anlamıyorum. Niye kaçırdın beni? Benimle oyun oynamayı kes Arzu. Kazanamazsın. Akılda da senden üstünüm, delilikte de. Anladın mı? Serdar açık açık konuş. Anlamıyorum ne söylediğini. Ödemen gereken bir bedel var. Neredesin be kızım ya? Hayır, kaşla göz arasında bu nereye gitti ben anlamıyorum ki ya. Bekleyeceğim dedi. Şimdi bana haber vermeden niye gitsin? Elini kolunu sallayıp nereye gidersin be kızım ya? Hadi eşyalarımı alalım da çıkalım bir an önce. Arzu dur bir saniye ya. Niye duruyorum ben? Kızım bir konuşalım değil mi? Çıkınca ne yapacaksın, ne edeceksin? Ben çıkınca ne yapacağım biliyor musun? İlk iş kızımın katilinden. O melekten bunun hesabını soracağım. Şimdi eşyalarımı alıyoruz. Sonra doğru Emreoğlu çiftliğine. Tabii ya. Niye düşünemedim ben bunu? Ah Arzu ya, bir rahat durmayacaksın sen değil mi? Ama hata bende. Hiç ayırmayacaktım gözümün üstünden. Neyse, bir delik yapmadan yetişeyim ben buna. Oğlum ne yapıyorsun lan? Gören de üniversite sınavına hazırlanıyorsun zannedecek ha. Alt üstü kaç para kazandık onu hesap edeceksin ya. Ya dur baba Allah aşkına bir ya. Kafamı karıştırıyorsun. 3 adet tencere 120. Bir adet de örtü etti mi sana 130. 2 tane. Meyvelerinizi getirdim. Sessiz sessiz. Beyefendi hesap yapıyor kafası bulanıyormuş. Tamam. Maliyeti düştük mü? Al baba. Bugünün kârı. Bu ne oğlum ya? 120. Lan oğlum bu bizim benzin paramız etmez ya. Hakikaten baba ya. Çok azmış. Vallahi böyle giderse batarız ha. Durun canım. Dün bir, bugün iki. Müşterinin ayağı alışacak da, işler açılacak da, satış yapacağız da... Cık. Ben size söyleyeyim, bu gidişle ikinci parti malı zor görürüz biz. Çok güzel bir şey buldum ya. Acaba bir internet sayfası falan mı açsak ha? Ya bırak oğlum bu işleri ya. Antin kuntin işleri. Şimdi astar yüzünden pahalıya gelecek onu da ya. Ya baba saçmalama gözün seveyim. Artık öyle müşterinin ayağı alışsın raconları falan eskide kaldı. Bitti yani. Ya insanlar market alışverişlerini bile internet üzerinden yapıyorlar. Yapma ya. Yani domatesi, hıyarı falan internetten mi alıyorlar? Yok oğlum bana gelmez o. Ben alacağım mala böyle dokunacağım, elleyeceğim onu yani. Tamam. O zaman bir Face sayfası açalım ha. Böyle bir güzel yazarız da kısmetçeyiz diye. Hem beleş, bir zararımız olmaz. Oradan sipariş falan da almaya başlarız ha. Ne dersin? Veysel iyi olur. Ya yok be Tülay'ım ya, yok.
Önce arabayla satışı bir becerelim. Ötekine sonra bakarız. Beyler, meyve getirdim yemediniz. Yesenize. Anneciğim ellerine sağlık. Afiyet olsun oğlum. Ama çoğunu hamarat gelinim yaptı. Güzel karımın ellerinden neler de gelirmiş böyle. Yok vallahi annem olmasa yapamazdı. Kadın dayanışması yani. Kadın dayanışmasından korkulur. Ben size söyleyeyim. Ya Ümit sorma. Bütün gün beraber toplanıyorlar, benim başımın etini yiyorlar. Oğlum niye öyle söylüyorsun? Ümit Bey oğlum sonra bizi yanlış tanıyacak. Estağfurullah Aliye Hanım. Sonunda uzun süre sonra ilk kez bir huzurlu yemek yiyebildik. Senin sayende Selim'cim. Aslında benden çok Ümit'in payı var desek daha doğru olur. Bu iş olduysa Ümit'in girişkenliği sayesinde oldu. Lütfen Selim Bey. Ben sadece işimi yaptım. Keşke herkes vazifesini sizin kadar düzgün yapsa. Annem doğru söylüyor. En zor zamanımızda bize hep destek oldunuz. Emiroğlu Holding yarım asırlık bir şirket. Yani siz de takdir edersiniz ki böyle bir şirketi devirmeye kimsenin gücü yetmez. Haklısın. Şeytanın bacağını kırdık bir kere. Bundan sonra sırtımız yere değmez bizim. Bu saat oldu hala ortalarda yok. Neredesin sen? Geldim işte. Geldiğini görüyorum. Bu saate kadar neredeydin onu soruyorum. Ya acil toplantı yaptık. Biraz uzun sürdü. Ancak gelebildim ya, kusura bakma. Tam biz tatile giderken mi akıllarına gelmiş toplantı yapmak? Sensiz hiçbir şey halledemiyorlar mı? Ya küçük çaplı bir kriz çıkmış. Gerçekten sıkıntılı bir durumda. Mutlaka orada olmam lazımdı. O yüzden de uzun sürdü. Şimdi neyin krizi bu anlamadım. Ya hayatım, teslimatla alakalı bir şey. Tırlar içeriye girememiş falan. Teknik konular yani. Kendi başlarını da çözememişler. Kocan olmadan olmuyor artık güzelim. İyi. Neyse. Aç mısın? Yok ya. Ama kahve içelim mi? Problem çözüldü mü? Evet. Toplantıyı niye yaptınız? O ne demek şimdi hayatım ya? Yani teslimatta sorun çıktı diye toplantı yapmamıza ne gerek vardı onu anlamadım. Ya üstünden geçmemiz gereken problemler vardı. Tatile ne zaman çıkacağız peki? Yani tekrar yola çıkarız diye ben bavulları boşaltmadım. Serdar sana diyorum. Ya aşkım, istersen sen tek başına tatile çık ha. Böyle daha iyi olur. Nedenmiş o? Ya bu aralar işler biraz karışık ya. Başına durup ilgilenmem gerekiyor. Hayır olmaz. Yani olmaz canım tek başına ne tatili öyle. Serdar bak böyle bir şey bana teklif etmen bile gerçekten çok çirkin. Hayır yani daha düne kadar hiçbir engelimiz yoktu. Yola bile çıkmıştık. Şimdi ne oldu böyle birdenbire ben gelemem falan? Ha? Serdar, sen benimle tatile gitmek istemiyor musun? Açık konuşur musun? Serdar sana diyorum. Serdar sana diyorum. Her şey çok güzeldi Aliye Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Uzun zamandır böyle sıcak bir ortamda yemek yememiştim. Her zaman bekleriz. Evet evet. Annem şu meşhur kuzu kapamasını bir yapsın da sen o zaman gör.
Yaparım oğlum. Yeter ki siz isteyin. Kuzuyu nereye kapatmışlar ki? Demek o inci yemek. Adı öyle. Yarınki toplantıda olamayacağım. Benim yerime sen katılacaksın. Kızım, tatlı soğumuş mudur? Az önce baktım, soğumuştur. Getirelim de misafirimize ikram edelim. Tamam, ben birazdan getiririm. Ben de anneme yardım edeyim. Anneciğim dur, dökersin sen. Hı. Şimdi al götür. Ben de yardım edeceğim. Bak demedi deme. Kesin bir çıkarları var. Yoksa onlar bu sofradan kalktıkları gibi odalarına kaçarlar. Ümit. Ümit. Heh, çocuklar değil mi? Her haliyle çok tatlılar. Öyle, öyle. O zaman şöyle geçelim de tatlılarımızı rahat rahat yiyelim. Onlar ne yaptı acaba? Bir arasam mı? Alo baba, ne yaptınız? Zeynep, ne olsun kızım ya? İyiyiz vallahi, pertimiz çıktı bugün ya. Ha, konuşamadık da merak ettim ben de. Ya nihayetinde işte ilk gün. Öyle çok iş olmadı ama idare eder. Ya babacığım olur yani, şey yapmayın, ilk gün sonuçta. Vallahi kızım ya, dükkan dedik araba oldu. Sokak sokak dolaşıyoruz. Olur olur. İş olsun da dükkanda olur inşallah. İnşallah, inşallah da bu satışta zor. Ay baba, hemen karartmayın içinizi canım. Yani iş bu zamanla açılır. Hem olmadı internetten falan da satış yapabilirsiniz. Yani artık öyle de yapıyorlar. Ne? İnternet mi? İnternet diyorsun yani. Satış diyorsun. Vallahi kızım düşündüm de aslında vallahi olur ya. Çok iyi vallahi kızım. Ya aklınla bin yaşa ha. Çok doğru söyledin vallahi. Lan ben başından beri internet diyorum zaten. Bir kere dinlemedin ki beni. Doğru vallahi doğru. Bravo kızım. Ya of çok yorulduk ama ya. Çok yorulduk kızım ya. Vallahi Murat'la şimdi öyle yayıldık oturuyoruz ya. Aman aman dinlenin iyice. Allah hele o megafonla bağıracağım diye var ya canım çıktı. Bak ben sana söyleyeyim 2 güne kadar benim sesim kısılır. Aa, megafonla mı? Herhalde yani. Nasıl duyuracağız sesimizi? Kısmetçiyiz, kısmetçiyiz. Ayağınıza geldi. Burada. Ay baba hiç güleceğim yoktu ya. Hala diyorum ki sabahları bu şarkıcılar gibi çiğ yumurta falan mı içsem ha? Sesim belki düzeltir. Hatta ne bileyim böyle kısmetçiyiz, kısmetçiyiz diye bağırırken belki keşfederler. Hı? Böylece arabeskin efendim Veysel babası falan olurum yani. Vallahi baba, kusura bakma ama sen bu sesinle anca arabesk dünyasında karga olursun, karga. Duydun değil mi kardeşim? Bir de evlat olacak bu. Ay duyuyorum babacığım. Siz bayağı eğlenmişsiniz anlaşılan. Ne eğlenmesi kızım ya, ne eğlenmesi. Ayaklarımıza kara sular indi. Bütün gün kadınlarla uğraştık. Bir de o teyzeler var ya, o teyzeler. Uf, bir görmelisin ya. Pirana gibi. Böyle birden üşüşüyorlar. Hop, bir bakıyorsun kayboluyorlar. Her tarafı dağıtmışlar. Satış yok. Yani babacığım işinizin gereği bu. Yani sonuçta bakmadan alamazlar değil mi?
Sen de savun onları. Sizde durumlar ne? Var mı bir aksilik falan? Yok, aynı bildiğin gibi. Ben de şimdi kahve yapıyorum. İçeceğiz hep birlikte. Afiyet olsun kızım, afiyet olsun. Hadi sen işine bak. Sonra konuşuruz gene. Tamam, baş üstüne kızım, baş üstüne. Hadi. Çaylarınızı da getirdim. Vallahi süpersin be ablam ya. Ellerine sağlık Tülay'ım. Afiyet olsun. Zeynep'le mi konuşuyordun? Ha, selam var. Aleykümselam. Mis gibi olmuş, mis. Ya diyorum ki bizim bütün müşteriler var ya Tülay gibi böyle tatlı olsa. O kadar çok mu zorladılar sizi? Ya abla görmen lazım. Kadınlar resmen hayatımızı kararttı ya. Armut doğru söylüyor. Ama yani ben şu dakikadan sonra artık şunu anladım. Biz yani günde 20 ya da daha fazla kadınla uğraştıktan sonra böyle bir dengemiz şaşıyor. Böyle bir kimyamız bozuluyor ya. Tuhaf oluyoruz yani. Kadınlar detaycıdır. Alışın artık bunlara canım. Ama Tülay'ım yapmayın ya, etmeyin ya. Ya bize de yazık. Ömür dediğin kısa. Ya ne o kadar detaycı oluyorsunuz ya? Ya çıldırtmayın bizi ya. Ay Veysel abartma canım. Yani en fazla ne yapmış olabilirler ki? Hiç küçümseme Tülay'ım. Hiç küçümseme. Mesela teyzenin biri geldi. Müstakbel gelinine efendim gecelik alacakmış. Malını sordu. Dikişini sordu. Fiyatını sordu. Yahu nerede üretildiğini sorar mı insan be kardeşim ya? Veysel kadıncağızın belki bir bildiği vardır. Ya git Allah aşkına Tülay'ım ya. Bırak ya. Ay Veysel hiç güleceğim yoktu vallahi. O an sizin yüz ifadenizi görmeyi çok isterdim. Gül sen gül. Vallahi ablacığım istersen bir gün sen de bizimle iş yerine gelirsin. O zaman görürsün neler olduğunu değil mi? He, vallahi yarın çık gel. Tamam sustum. Kızlar, hadi oturun artık. Orada durunca çok sıkılıyoruz. Odanıza çıkınca pasanızda oynarsınız. Şimdilik birazcık oturun hadi. Zeynep, kızım babanlardan haber var mı? Evet kahveleri yaparken konuştum anne. Nasıl geçmiş ilk günleri? Fena değilmiş ama pek de bekledikleri gibi olmamış. Olur öyle. Gün geçtikçe onlar da alışır, müşteriler de. Zamanla oturur kızım. İnşallah. Ama telefonla konuşurken beni gülmekten öldürdü. Ne olmuş? Ne diyor? Efendim megafonla bağırırken arabesk dünyası babamı keşfedebilirmiş. Arabesk mi? Vallahi babamı sahnede şarkı söylerken düşünemiyorum. Ben de. Ferhat amcam şarkıcı mı olacak? Tövbe. Hayır İnci'cim, Selim amcanlar şaka yapıyor. Bir de şey dedi, kadınlarla uğraşmak çok zormuş. Ha bak o konuda biraz haklı. Haklılar mı? Evet. Ümit sen de bir şey söylesene. Beni yalnız bırakma. Bu kadar hanımefendinin olduğu bir ortamda ben bu toplara girmem. Beni ateşe atmayın Selim Bey. Vay be Ümit. Sen de bizi yalnız bıraktın. Maalesef yani bence bu konuda yanılıyorsunuz. Bak görüyorsun değil mi? Oğlum, bak gelinimi kızdırma, bozuşuruz sonra. Ya anne ben hiç karımı kızdırır mıyım ya? Ben ona şaka yaptım. Şaka mı yapıyorsun? Evet. Vallahi baba kusura bakma ama bazen benim kalbimi çok kırıyorsun ha. Başından beri ben sana söylüyorum internet sitesi kuralım, internet sitesi kuralım diye. Beni hiçbir şekilde dinlemiyorsun. Ama ablam söylediği zaman tabii kızım tabii aferin hemen yapalım diyorsun. Bozuluyorum ama ha vallahi çok ayıp ediyorsun yani. Oğlum mürekkep yalamış insanın hali başka oluyor tabii. O insan üniversite okudu. Boru değil yani. Vallahi ayıp baba ha. Harbiden kırılıyorum bak. Bana bak la. Trip atacaksan başka zaman at. Hiç çekecek halim yok yani. Zaten ayaklarım olmuş patates gibi. Of ya.
Zaten hep Murat sussun, Murat konuşmasın. Armut sus, Murat sus. Yeter be. Aa Veysel uğraşma şu çocukla. Muratcığım boş ver sen takma. İç çayını. Ha, iç. Çayını iç. Babam biraz umutsuz konuştu ama bakalım artık. Hemen ilk günden morallerini bozmasınlar canım. Yani ne olacağı belli olmaz. Selim doğru söylüyor kızım. Allah çalışanın rızkını verir. İnşallah hep birlikte yavaş yavaş düzlüğe çıkacağız. Amin. Anne ben de yardım edeyim Murat abimlere. Mikrofonu kısmetçiyiz diye bağırım olmaz mı? Ben de! Heh, yapmadığınız bir bu kalmıştı cimcimeler siz. Dediği gibi buraya gelseydi çoktan Kızılca kıyamet kopardı burada ya. İyi de nerede bu kız ya? Ah be Arzu, neyin peşindesin? Biraz daha zaman ver bana Gonca. Her şey istediğin gibi olacak, söz veriyorum. En güzel zamanlarımız geçiyor ama. Ya daha bizim önümüzde upuzun, kocaman bir hayat var. Birlikte yapacağımız o kadar çok şey var ki. Ben seni kraliçeler gibi yaşatmak istiyorum. O yüzden de çok çalışmam lazım. Hem de çok. Aklımdan bizim için neler geçiyor bir bilsen. Şu yaptırdığın yeni evi mi kastediyorsun? Evet. Ya ev, başka şeyler. Ben birlikte yepyeni, huzurlu bir hayat kurmak istiyorum. Aslında şu yeni hayat fikri beni çok heyecanlandırıyor. Böyle her şeyden uzakta olmak, geçmişi unutmak. Böyle kimseyi düşünmeden, böyle birlikte yaşlanmak. Yani hayal etmesi bile o kadar güzel ki Serdar. Hayatım, bunlar hayal olarak kalmayacak. Gerçek olacak. Bu ev, işte bu eşyalar, böyle her baktığımda bana Necdet'le Arzu'yu hatırlatıyor. İşte elimde olmadan içim ürperiyor. Düşünme artık bunları ya. Boş ver. Allah'tan akıl hastanesinde. Ömrünün sonuna kadar çıkamaz inşallah oradan. Bizden uzak olsun da ben başka hiçbir şey istemiyorum. Serdar, ya şu eşyaları değiştirsek mi? Bir ara mobilyacıya gidelim olur mu? Oo. Aşkım benim çok acil şirkete gitmem gerekiyor. Ya şimdi ne şirketi? Ya şimdi aklıma geldi hayatım. Birkaç rapor incelemem gerekiyor. Ya yarın bakarsın, acil mi? Acil. Ya biliyorsun aklıma takıldı. Uyku tutmaz beni şimdi. Neyse hadi ben kaçtım. Sakin olacaksın tamam mı? Bak o ağzındaki zımbırtıyı şimdi çıkartacağım. Ama bağırırsan seni doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Serdar ne istiyorsun benden? Niye getirdin beni buraya? Sana daha önce de söyledim. Ödemen gereken bir bedel var. Ne bedeli? Her şeye sen sebep oldun Arzu. Yavrumuza sahip çıkamadın. Ona doğru düzgün annelik bile yapmadın be. Hayır bunların hiçbiri doğru değil. Kes sesini.
Eğer kızımıza doğru düzgün sahip çıkmış olsaydın şimdi yaşıyor olacaktı. Onu ölüme sen sürükledin. Ben mi? Her şeyi o kadın yaptı. Ben sana kaç defa kızımızı da alalım gidelim buradan dedim. Ben bütün riskleri göze almıştım. Ama sen hep oyaladın beni ya. Hep oyaladın. En sonunda da sırtımdan vurdun. Eğer zamanında sözümü dinlemiş olsaydım bunların hiçbiri yaşanmamış olacaktı. Haklısın. Ben yapamadım. Korktum. Çekindim. Şimdi gidelim Serdar. Şimdi. Bana bir şans ver. Hadi şimdi gidelim. Yok. Boşuna bekliyorum ben burada ya. Bu saate kadar gelmediyse daha da gelmez bu. Hastanenin kamera kayıtlarına bakmaktan başka çare yok. Yoksa anlayamam nerede olduğunu. Ne saçmalıyorsun sen be? O tren çoktan gitti güzelim. Senin fırsatın vardı ama teptin. Ne olur. Ne olur bana bir şans daha ver. Sana bundan sonra ben günahımı bile vermem. Benim kızım yok artık. Seninle şuradan şuraya bile gitmem. Sen benim için kolay olduğunu mu zannediyorsun ha? Hastanede Tuğçe'nin ölüm haberini alınca ben ne hale geldim biliyor musun sen? Acındırmaya çalışma kendini. Benim kızımı ölüme sen sürükledin. Ben değil. Her şey o kadının suçu. Her şey Meleğin suçu. Ne saçmalıyorsun sen be? İsteseydi kızımı oradan kurtarabilirdi. Ama o kendi kızını kurtardı. Gözünün içine baka baka Tuğçe'yi ateşlerin arasında bırak. Sen çocuğumuza doğru düzgün annelik yaptın da mı gidip başkasını suçluyorsun şimdi? Ben hastanedeydim, ne yapabilirdim? Ben o gün için söylemiyorum. Tuğçe senin hiçbir zaman umurunda olmadı ki. Onu ölüme sen sürükledin. Sen! Hayır, doğru değil bu. Bağırmadan konuş. Bağırmadan. Sen beni çok haksız yere suçluyorsun. Tuğçe benim kızım. Sen onun için benim neleri göze aldığımı biliyor musun? Bundan sonra sana yapacaklarımdan kork Arzu. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Ben bir şey yapmadım. Evet, hatalarım oldu, tamam, doğru. Ama Tuğçe senin kızınsa benim de kızım. Ben ona hiç zarar verir miyim? Verdin ama. O senin yüzünden öldü. Serdar, ne olur. Ne olur beni bırak gideyim, ne olur. Sabaha kadar buradasın. Asıl işimiz o zaman başlıyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya bir şey rica edecektim. Buyurun. Benim bir yakınım. Bugün taburcu oluyordu da ben biraz geciktim. Çıkmış galiba. Arıyorum, hiçbir yerde ulaşamıyorum. Çok da endişelendik. Rica etsem şu kamera kayıtlarına bir bakabilir miyiz? İmkansız. Böyle bir şey yapamam. Ya anlıyorum, sizi de zor durumda bırakmak istemiyorum ama bakın gerçekten çok endişeleniyoruz. Bir yardımcı olsanız, ha lütfen. Savcılığın izni olmadan kayıtları gösteremem. Ya savcılık izni şimdi kolay değil ki, öyle haftalar sürer. Ha, bir güzellik yapsan kardeşim, ha lütfen bak, çok önemli. Maalesef.
Bu işin başka bir yolu yok mudur birader ha? Beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Yapamam dedim. Bu işini biraz kolaylaştırır belki ha? Lütfen bak, şöyle düşün ha. Hastaya yardım edeceksin, sevaba gireceksin. Hadi kardeşim, ha? Hangi günkü görüntüler demiştin? Bugün. Saat kaç gibiydi? Hatırlıyor musun? Öğlen 12 civarı. Aşkım, sen daha uyumadın mı? Yatacağım şimdi. Ben de bugün çok yoruldum ya. Canım, sen iyi misin? Hı hı. Ne oldu? Bilmem. Biraz canın sıkkın gibi. Sen işlerini hallettin mi? Hı hı. Raporlarda falan bir problem çıkmadı inşallah. Yok yok, her şey tamam. Artık rahat rahat uyuyabilirsin değil mi? Aşkım ya. Asma güzel yüzünü. Biliyorsun bu aralar işlerde biraz karışık. Yoksa ben seni bırakıp gitmek ister miyim hiç? Serdar bu ne? Ne? Serdar şirket çok pisti galiba. Ya ben bugün bir iş için arşive inmiştim de biraz fazla tozluydu. Sanırım oradan bulaştı. Ben söylerim, yarın temizlerler. Al biraz ileri. Al. Dur. Bu mu? Biraz geri. Dur. Allah Allah. Serdar. Serdar bu. Bu mu istediğin görüntüler? Şu adamın geçtiği koridoru gören kameraya geçsene. Çabuk. Çıkmamız lazım. Biri görürse yanarım. Tamam abicim. Şurada başka kapı var mı çıkış ha? Geçsene bir başka kameraya. Başka bir kameraya geç. Geç şuna. Tamam. Bu kadar yeter. Tamam. Başın belaya sokacaksın. Çık hemen. Ya kimse yok. Bir bak. Çık dedim. Acele et. Nasıl ya? Serdar'la mı gitti Arzu? Yoksa kaçırdın mı bu herif kızı? Ulan nasıl bir işin içine düştük biz ya? Tabii ya. Ah zaman vurur geçer yüzüme, dilimde son